Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Selamün aleyküm değerli dostlarım. Bu videoyu dikkatli izleyin. Çünkü birazdan size 2026 trafik cezalarını tek tek ekranda da göstereceğim. Ekranı orada durdurabilirsiniz, fotoğrafını çekebilirsiniz, ellen not alabilirsiniz. Çünkü bu cezalar gerçekten çok yüksek. Ve bu bayram artık gittiğiniz yolda kaç radar var, kaç kontrol var hepsini öğrenebileceksiniz. İçişleri Bakanlığı bayram için sistemi tamamen değiştirdi. Türkiye genelinde denetimler arttırıldı. Drone var, helikopter var, sivil ekipler var ve her yerde radar var. Özellikle bayram yoğunluğu olan yollar tek tek takip edilecek. Ve en önemli değişiklik şu dostlarım. Artık gideceğiniz güzergahta kaç denetim olduğunu bile görebileceksiniz. Yani eskiden radar var mı diyorduk. Şimdi her yerde denetim var. Yani radar var dönemine girdik. Şimdi çok önemli bir noktaya geldik değerli dostlarım. Size cezaları ekranda gösteriyorum. Burada ekranı durdurabilirsiniz, fotoğrafını çekebilirsiniz, elden not alabilirsiniz nasıl istiyorsanız artık. Ve bakın ekranda da görüyorsunuz hız cezaları. 6 ile 10 kilometre hız aşımı 2000 TL. 11 ile 15 kilometre hız aşımı 4000 TL ve böyle devam ediyor. 16 ile 20 6000 TL, 21 ile 25 8000 TL, 26 ile 35 12000 TL, devam. 66 kilometre üzeri giderseniz dostlarım 30.000 TL ve ehliyet riski yani mahkeme kararı olmuş oluyor. Kırmızı ışıkta geçmek 2700 TL, stop tabelasında durmamak 2700 TL, seyir halinde telefon kullanmak 2700 TL, emniyet şeridi ihlali 11.600 TL, makas atmak ve tehlikeli sürüş 50.000 TL üzeri. Bu da yani yukarı doğru çıkabiliyor. Dikkat 50.000 TL üzeri. Yani 50.000 TL değil 50.000 TL şansınız varsa olabilir. Yaya geçidinde durmamak yani yayaya yol vermemek ciddi para cezası ve ceza puanı demek. Trafikte arabadan inip başka araca gidip kavga çıkarmak bu artık sadece trafik cezası değil adli suç. Hele bunu yaparsanız bu değerli dostlarım gerçekten cebinizi yakabilir. 180.000 TL bunun cezası, ehliyete el koyma ve duruma göre mahkeme süreci var. Ve bu 180.000 TL'yi geçmiş olsun birkaç vatandaş ödemek zorunda kaldı. Neden? Araçtan iniyorlar, kavga çıkarmak için öbür araca gidiyorlar. Hatta geçen de gene tekrarda haberlerde birisi öbür aracın camını kırmış sinirlenip. Geçmiş olsun 180.000 TL bir de camın parasını ödeyecek şimdi. En ağır cezalardan biri polisin dur ihtarına uymamak. Aman kaçarsanız değerli dostlarım lütfen yapmayın böyle şeyler. 200.000 TL ceza ve ehliyete el koyma. Yani bu da mahkeme kararı olmuş oluyor. Değerli dostlarım burada en önemli değişiklik şu. Eskiden biraz aşsam bir şey olmaz diyorduk ve doğruydu bu. Biraz hızlı gitsek ne olur diyorduk. Artık öyle bir şey yok. Yani eskiden bu kadar radar yoktu dostlarım. Şimdi sabit radarlar var. Bir de ortalama hızınızı ölçen radarlar var. Sizin 25, 26, 27, 28 kilometre takip ediyor. Ortalama hızınızı ölçüyor. Ona dikkat. 5 kilometre bile aşsan ceza var. Her kademe ayrı ayrı yazılıyor. Yani küçük hata diye bir şey kalmadı. Şimdi değerli dostlarım açık konuşalım. Bayram trafiğinde ne oluyor? Yoğunluk var, acele var. Herkes bir an önce gitmek istiyor. Sevinç var. Akrabalarımıza uğraşalım, azıcık hızlı gidelim. Ve en büyük hata burada. Biraz basayım, şu arabayı geçeyim. Zaten yol boş, önümdeki uyuyor. Ya neden bu kadar yavaş gidiyorsun? Ama artık sistem seni her yerde görüyor. Değerli dostlarım buna dikkat. Kamera görüyor, sistem kaydediyor ve ceza direkt yazılıyor. Tekrar söylüyorum bakın drone'dan kontrol ediyorsunuz. Sahaya çekmiş polis arabaları üstünde radar. Sizi anında orada sisteme alıyor.
hangi hızdan geliyorsun ve biraz evvel dile getirdiğim gibi değerli dostlarım ortalama hızınız da ölçülüyor artık. Yani Türkiye bu radar konularında gerçekten Avrupa şeyine geldi, sıvısına geldi. Aynı Avrupa gibi. İsviçre biliyorsunuz cennet bir ülke ama radar cenneti. Her yer radar. Ve Türkiye'de de şimdi bu ağır cezalarla dostlarım şöyle söyleyeyim inşallah biraz da akıllanırız. Çünkü Türkiye'de çok aşırı hızlı araba kullanılıyor. Çok aşırı hızlı. Ben Murat Bozdağ'ın gerçekten artık korkmaya başladım. Belki şimdi diyeceksiniz amma da ödeleksin ama gerçekten korkmaya bak. Dostlarım ben canımı yolda bulmadım ki. Şimdi bir de çok önemli konu var. Buna tekrar geri dönüyorum. Trafikte sinirlenmek, arabadan inip tartışmaya girmek, kavga etmek. Aman aman araçtan inmeyin. Bakın net söylüyorum. Bir anlık sinir 180.000 TL cezası var. Ehliyet riski var. Adli süreç. Gerçekten değmez. Gerçekten değmez. Yani bayramınız yanar, zevki kalmaz. Şimdi gurbetçilerime sesleniyorum. Özellikle Avrupa'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi kardeşlerime sesleniyorum. Dostlarım siz zaten binlerce kilometre yol geliyorsunuz. Almanya'dan, İsviçre'den, Avusturya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, İsveç'ten, Danimarka'dan, Finlandiya'dan ve Türkiye'ye girince en büyük hata şu oluyor. O geldik deyip rahatlamak. Burada biz şimdi istediğimiz gibi gideriz. İşte öyle olmuyor. Türkiye'de de kurallara uymamız lazım. Evet, biz de uymamız lazım. Nasıl kaldığımız ülkede, Almanya'da, Fransa'da, İsviçre'de nerede olursa olsun kurallara uyuyoruz. Türkiye'de de kurallara, hızımıza, stopta durmak, kırmızıda durmak, yasak yerde sollamamak. En çok sinir olduğum şey yaya geçişlerine filan park edenler. En çok buna sinir oluyorum. Ve Türkiye'ye girince en büyük hata şu oluyor. Oh geldik deyip işte basmak. Türkiye'de hız limitleri daha da sık değişti. Radarlar genelde şehir girişlerinde oluyor ve ortalama hızlar var. Onu da ölçüyorlar artık. Yaya geçitleri çok önemli. Oralarda da radarlar var. Ben Karacabeyli'yim. Mesela bir yaya geçidi var. Orada yayaya yol vermezsen tamam. Ceza arkandan geliyor. Ve en önemlisi Türkiye'de sistem farklı işleniyor artık ve dostlarım sisteme alınıyorsunuz. Sizin evinize ceza gelmese bile Türkiye'den çıkarken size sınır kapısında diyorlar ki hoş geldiniz. Şu kadar borcunuz var, şu kadar hızlı gitmişsiniz, şu kadar para ödeyeceksiniz. İsterseniz orada nakitte ödeyebilirsiniz, kredi kartından ödeyebilirsiniz. Şimdi dostlarım bir ceza zaten para değil. Tatilin keyfini bozar, ailenin moralini bozar, bütün yolculuğu etkiler. Önemli olan hızlı gitmek değil, sağa gitmek ve sağa dönmek. Sağ salim gidin gelin. Şimdi bu bayram denetimler çok sıkı. Sistem değişti, cezalar çok yüksek. O yüzden dikkatli olun ve kurallara uyun. Muhakkak uyun. Video faydalı olduysa beğenmeyi unutmayın değerli dostlarım. Yorumlara yazın. Sizce en ağır ceza hangisi? Abone olmayı unutmayın. Ben Murat Bozdağ, İsviçre'den herkese kazasız, belasız, cezasız yolculuklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.